Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mimar Şevval Zülalçam. Bir Mimar Bir İçin Mimar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu an ekranda görmüş olduğunuz Royal Arena'yı çizeceğiz. Gördüğünüz üzere oval bir formu var. Dışı çıtalarla kaplı ve üst tarafta da alt tarafta da belli hareketleri var. Başka bir açıdan daha bakalım. Olabildiğince büyük bir yapı gördüğünüz üzere. Buradaki kısımları iyi algılamamızı istiyorum. Bunu Revit üzerinden nasıl çizeceğimize sizlerle beraber bakacağız. Şimdi önce planları inceliyorum. İlk kata baktığım zaman buradaki köşeli kısımları görüyorum. Şuradaki gördüğümüz kısım aslında. Bunu oluşturmakta bir şey yok. Bunu direkt floor'dan oluşturabiliyoruz. Asıl önemli olan kısım buradaki bu elips formunu oluşturmak ve buradaki dışındaki bu çıtaların bu eğimini, bu hareketini bu şekle verebilmek. Aynı şekilde bir üst kata daha bakıyorum. Artık alt kısmı görmüyorum. Tamamen elipsi görmüş oluyorum. Şimdi biz bunu Revit üzerinden nasıl çizeceğiz? Arkadaşlar, daha önceki videomda da görmüştünüz aslında. Biz ne yapıyorduk? Reference plane'ler oluşturup bu reference plane'lerin üzerinde çizimler yapıyorduk. Ama bu reference plane'ler bizim zemindeki ya da görünüşlerdeki dikey olarak yani dikey görünüşlerdeki çizimlerimiz. Biz bunlara bu hareketi verdiğimizde hem oval olup hem de eğimli bir şekilde gidemez. İkisini bir arada reference plane ile yapamayız. Dolayısıyla bu tip şekilleri oluşturmak için başka bir yöntem kullanmak zorundayız. Bu dersimiz aslında bununla alakalı. Şimdi geliyorum. Şöyle bir şey planladım. İlk kata dokunmayacağım. İlk kat o gördüğümüz o keskin hatlı olan plan. Üst katta, ikinci katta bu bizim eğimli bölümümüz başlıyor ve en sonda bitiyor. Bu şekilde tam şu ikisinin arasına bu elips şeklini oluşturacağız. Tabii ki bunu nasıl yapacağız? Messing site diyeceğiz, in place mesh diyeceğiz, mesh 1 diyeceğiz ve oluşturmaya başlayacağız. Peki nasıl oluşturacağız? Önce bir reference plane'lerimi yerleştiriyorum. Bakın bu kata yerleştirdim. Buna 1 dedim. Üsttekine yerleştirdim. Buna 2 dedim. Ve sonra reference plane 1'in üzerine çizim yapacağım. Bunu da nereden yapalım? Site plan'den yapalım. Her yerini görelim çünkü. Yapmam gereken şey bir elipsi 3 boyuta kaldırmak. Çünkü plana bakıyorum. Plan tamamen elips. Yani tüm hareket o elipsin üzerinde oluyor. Ben de bir elips çizip bu elipsin yüzeyine çizim yapmak zorundayım. Bunu şimdi uygulamalı olarak görüyoruz. Kapattım burayı. Model dedim. Set dedim. Set a work plane dedim ve reference plane 1'i seçtim. Burada bakın görüyorsunuz. Elips tuşum var. Tıkladım. Önce bakın buradan uzunluk veriyorum. Uzunluğunu verdikten sonra bana artık yana olarak ne kadar uzun olmasını istediğimi soruyor. Şöyle bir ölçüde bunu bırakıyorum. Sonra bunu kopyalıyorum. Aynı yere, çıkan hata aynı yere kopyaladığımdan dolayı oluyor. 3 boyuta da gelelim, beraber görelim şu şekilde. Bakın. Tıkladım. Bunun ölçümünü reference plane 2'ye attım. Artık görüldüğü üzere 2 tane üst üste elipsim var. Şimdi benim asıl yapmam gereken bu elipsin arasını doldurmak. Elipsi 3 boyuta kaldırmak. Nasıl yapıyorum? Buna tıklıyorum. Buna tıklıyorum. Bakın ikisi de işaretli. Nereden anlıyorum? Buradan anlayabilirim. İkisi de işaretliyken Create a solid form diyorum ve bakın Shaded'a da gelelim. Artık gördüğünüz üzere burada bir elips hacmi var. Şimdi işte ben istediğim şekli buradaki bakın yüzeylere burayı tutuyorum. Bakın hangi yüzey? Bu yüzey. Burayı tutuyorum. Bakın arka yüzey. Bakın geliyorum. Burayı tutuyorum. Şöyle gelelim. Bakın artık üst yüzey. Yani
benim şu an bir elips formum var. Bu formu üzerine çizim yapacağım. Nasıl yapacağım? Geldim Model'a. Model'da buraya geldikten sonra şuna bakıyorum. Bu ikisinden hangisi işaretli? Bakın eğer Draw on Work Plane dersem benim bir work plane'im vardır. Bu work plane'in üzerine çizim yaparım. Ama Draw on Face dersem çizimin istediğim bir bölümüne çizim yapabilirim. Draw on Face seçiliyken Point element alıyorum ve artık istediğim şekli oluşturmaya başlıyorum. Ona da nereden başlıyorum? Bakın. Burada şu hareketi beraber sizlerle oluşturacağız. Ne yapıyorum? Şuraya bir nokta yerleştiriyorum. Bakın. Sonra şöyle yukarı yerleştiriyorum. Noktanın nerede olduğunu görüyor muyuz? Sonra buradan aşağıya, yukarıya, aşağıya, yukarıya, aşağıya, yukarıya, aşağıya şu şekilde noktalarımı oluşturuyorum. Oluştururken diğer yüzeylere kondurmamaya dikkat ediyorum. Bakın arkasına geçtiğimde artık daha koyu görüyorum. Öne geldiğimde daha belirgin görüyorum. Şimdi bakıyorum şu şekilde geldiğimde buradaki noktaları istediğim yere hareket ettirebilirim. Yüzey üzerinde hareket edeceğini biliyorum çünkü. Şöyle tıklayıp hepsini bir tık aşağı indirebilirim şu şekilde. Ve buradaki noktalarımı da istediğim gibi düzenleyebilirim. Şöyle hemen hemen birbirine eşit bir noktaya getirmeye çalışıyorum hepsini. Tabii ki yukarı aşağıya da oynayabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunlara tıkladıktan sonra tüm noktalarımı seçiyorum bakın. Tüm noktalarımı seçiyorum. Burada Spline Through Points var. Yani noktalar boyunca bana bir spline oluştur demiş oluyorum ve tıkladığımda gördüğünüz üzere noktalarımı takip eden bir spline'a sahip oldum. 3 boyuttan bakıyorum. Şimdi buraları düzenleyebilirim yine. Böyle gelip bunu daha aşağıya doğru çekebilirim mesela. Şöyle bakıyorum. Tapla yerleriyle oynayabilirim. Şu şekilde. Bu çizgimizi oluşturmuş olduk. Hatta bakın buna tıklayıp böyle aşağıya doğru da kaydırabilirim. Çünkü noktalarımı tutuyor bu spline. Şimdi bir diğeri de aslına bakarsanız şöyle bir noktaya sahip. Çok az bir eğimi var. Varla yok arası gibi görünmekle beraber şöyle yukarı çıktığını görüyoruz. Tekrar alıyorum elime point elementi. Şöyle bir noktaya yerleştiriyorum. Sonra da şöyle bir noktaya yerleştiriyorum. Burada merkezi tutmak istiyorum. Sonra şöyle ve yine şöyle bir nokta oluşturuyorum. Buradaki noktalarımı seçiyorum. Sonra diyorum ki bunu da spline'a dönüştür. Ve bakıyorum bir sıkıntı var mı diye. Oradaki o eğikliği verebildik mi diye vermiş görünüyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Bu noktayı tuttum. Bu noktayı tuttum. Değil mi? Bu iki noktayı tuttuktan sonra Create Form diyorum ve bakın artık formumun yarısı oluşmuş durumda. Peki diğer yarısını nasıl oluşturacağım? Hemen geliyorum öteki görünüşüme. Bakın burada böyleyken burada daha aşağıya gittiğini ve buradaki hareketin daha az olduğunu görüyoruz. Hemen geliyorum. Zaten artık nasıl yapacağımı biliyorum. Tıkladım. Draw on Face seçiliyken önce şu ikisinin olduğu bağlantı noktasını yakalıyorum. Daha sonra şöyle bakın hangi yüzeye çizdiğinize çok dikkat edin. Bakın şuraya gittiğimde artık o noktanın üzerine çizgi koyar. Bakın şu an o maviyle seçili kısma çizim yapıyorum. Önemli olan nokta bu. Böyle gelip biraz aşağıya indiriyorum. Noktalarımı şöyle yaptıktan sonra yukarı doğru çıkarmaya devam ediyorum ve en son o asıl noktayı tutuyorum. Şimdi bunu da aldım, işaretledim, tıkladım
bir diğer çizgim oluştu. Şimdi yine alıyorum noktamı. Aynı noktaya yerleştirdim. Burada daha büyük ve daha az. Şurada hatta bir tık yaklaşıyor gibiydi. Böyle geliyorum ve bu noktaya yerleştiriyorum. Buradan çıkıyorum, noktalarımı seçiyorum ve oluşturuyorum. Bakın. Buna tıkladım ve dedim ki Create a solid form. Şimdi bizim burada şu an bu yüzeylerimiz var bakın. Bu bizim yeni oluşturduğumuz bu yüzeylerimiz var. Bunlar visible bakın. Bir de bu arkada bizim oluşturduğumuz bir diğer şeklimiz var. Biz şimdi bu şekli visible istemediğimizi söyleyeceğiz. Yani ben çizime geçtiğimde, şu an MES ekranındayız ya, çizime geçtiğimde bunları görmek istemiyorum. Burayı, şuradaki, bu diğer kısmı görmek istemiyorum. Bakın hepsini seçtim, visible'ını kaldırdım. Artık burası çizimde görünmeyecek. Ve şimdi bir de çatı eklemek istiyorum buraya. Çünkü burada da görüldüğü üzere aslına bakarsanız üstte bir örtü görünüyor. Bu örtüyü de tabii ki buna uyumlu bir şekilde yapacağım. Şuna uyumlu bir şekilde yapacağım. Hemen geldim, Model dedim. Point elementlerimi seçtim ve şuradaki noktalarımı takip ediyorum. Bunu yaptım. Sonra tekrar noktalarımı seçtim. Tıkladım. Burayı oluşturdum. Sonra tekrar aldım point elementi. Geldim. Üzerinden gidiyorum bakın. Şimdi bunu da almakla beraber, bunu ve buradaki köşedekini tutmakla beraber buradaki noktalarımı da alıyorum. Bunu da alıyorum. Ve tekrar aynısına tıklıyorum. Şimdi buradaki çizgimi görüyoruz. Değil mi? Create form, solid form dedikten sonra bakın buradaki çatım da oluşmuş oldu ve o da visible şekilde duruyor. Benim şu an MES'le işim bitti. Finish MES diyorum ve bakın o visible demediğim kısımlar kayboldu. Benim görmek istediğim kısım şu an aktif bir şekilde duruyor. Buraya kadar tamamsak şimdi üzerine katmanlarımızı atmaya başlayacağız. Biz burada ileri seviye teknikler veriyoruz ancak Revit'te kendinizi geliştirmek, baştan sona temelden ileri seviyeye öğrenmek istiyorsanız alttaki linklere göz atmanızı isterim. Devam ediyoruz. Şimdi benim görselde gördüğüm çıtalarım var. Bu çıtaları buraya nasıl yerleştireceğiz? Geliyorum Architecture'a, Curtain System. Bunu belki daha önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Curtain sistemi geldiğim zaman bakın nereye gelirsem oranın ışığı yanıyor. Tıkladım. Buraya da tıkladım ve dedim ki Create System. Bana bu şekilde bir sistem oluşturdu. Tabii ki aradaki mesafe çok açık olduğu için burada o kıvrımları istediğimiz gibi veremedi. Ve aralıklar da çok büyük. Tabii ki bunu bu şekilde bırakmayacağız. Hemen Edit Type diyorum. Edit Type'da burayı şöyle 50 santime düşürüyorum. İşlemesini bekliyorum. Bakın artık çok daha sık bir ana gridlerimize sahibiz. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra bir de buraya bir malzeme tanıtmak istiyorum. Bakın grid 2'ye değil, grid 2'ye dokunmuyorum şu an. Çünkü zaten grid 2 görünmeyecek. Benim asıl istediğim grid 1'in çubukları. Ne
yapıyorum? Grid 1 Mullions'a geliyorum. Buradan o en kalın rectangle'ı seçiyorum ve apply diyorum. İşlemesini bekliyorum. Bakın çubuklarımız geldi. Tabii ki bu çubukları çok daha kalınlaştırabiliriz de. Buradan Edit Type'a geliyorum. Burada ölçülerimi giriyorum. Örneğin ne kadar olsun? Buradaki 12 santimlik bir kısım varmış. Bunu böyle 30'a çıkaralım. Burada da merkezden sağa ve sola olan kısım var. Burayı da 15'e 15 yaparsam eğer Apply diyorum. Bakın çok daha kalın, çok daha oradaki görüntüye yakın bir görüntü çekmiş oluyoruz. Şimdi de artık arkadaki mesh'ten kurtulalım. Burayı sildik. Buranın etrafında ikinci kattan başlayan bir curtain sistem var aslında. Şimdi sizlerle onu oluşturacağız. Şimdi geliyorum. Buradan bir wall alıyorum. Bu wall'u da exterior glazing olarak seçiyorum. Katı L2'ye çıkarıyorum. Daha sonra bu duvarı çizeceğiz. Modify'a geliyorum. Ellipse'e tıklıyorum. Tam merkezden oluşturmaya başlıyorum. Bakın önce burayı biraz hafif uzak bir noktada konumlandırıyorum. Şu şekilde. Sonra yan taraflara geliyoruz. Şöyle çok da yakalamadan şu şekilde yerleştiriyorum. Bakalım yine gidip L1'e mi koydu burayı? Şöyle kontrol edelim. Evet. L1'e koydu. Bunu aldım. Bunu da aldım. Burayı L2'ye çıkarttım. Bakın L2'den itibaren başlıyor. Ve benim istediğim uzunluğa kadar gidecek. Şu şekilde oluşturduğumda şöyle 900 yapalım. Buranın çatısı başka bir videonun konusu olur. Bu şekilde buradaki camlarımı da oluşturdum. Şimdi ne yapacağım? Bunlara mullion ekleyeceğim. Şöyle tamamını seçelim. Hatta seçmeden mullion'a gelelim. All grid lines diyelim. Burayı ve burayı tıkladığımız zaman artık oradaki pencerelerimizi de görmüş oluyoruz. Şimdi gelelim. Burada bunları seçtik. Select Mullions diyelim. Mullions'tan da Mullions on Host seçeneğini tıklayalım. Hepsini seçtim. Tıkladım. Burayı küçültüyorum. Evet. Şimdi bakın çok daha yakın bir görüntüye sahip olduk. Şimdi şunları kapatalım. Bunları kapatalım. 3 boyutumuzu görelim. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşağıdaki açıklamayı okumayı da unutmayın. Görüşmek üzere.